Bu ne ya? Bu ne? Oh, güneş çıkıyor. Günaydın. Çadırı topladım şimdi. Arkadaş ellerim simsiyahtı ya bu. Nasıl bir kumsa şurası. Çadır tamam. Çanta tamam. Her şey hazır. Artık buradan ayrılma vakti. Fenya gitti. Dün gece kızcağız hiç uyuyamadı. Buz gibiydi hava. Uyku tulumu da yani kötü diyeceğim ama kötünün de bir seviyesi var. Kötü bile diyemiyorum. Rezil bir uyku tulumuymuş. Sabaha kadar uyuyamadı. Dondu. Dedi ben devam edemeyeceğim. Gitsem olur mu dedi. Dedim vallahi sen bilirsin, hani ben senin adına karar veremem. İstiyorsan dedim hani devam edelim. Benim için hiç problem değil. İstiyorsan dedim dönebilirsin. Hani tamamen karar sana ait. Bana dedim her şey okey. Ben dedi döneyim dedi. Titriyordu yani kız, bayağı üşüyordu. O yüzden şimdiden dönmeye başladı. Saat 8'e geliyor şu an. Hızlıdan kasabaya dönmek istedi. Vallahi güzel, keyifli geçiyordu yolculuğumuz ama uyku tulumu işte, malzeme önemli abi. Soğuk yer çünkü. Soğuk yer burası. Soğuk yere gittiğiniz zaman gece uykunuzu almanız çok önemli. O yüzden üşümemeniz lazım. Ben bir ara tuvalete kalktım. Bak tuvalet şurada. Tuvalet şurada bak, görüyor musunuz? Yani 1 dakika yürümezsin, 30 saniye. Yürüyemedim, oraya gittim şuraya çöldürdüm. Buz gibi titreye titreye işimi hallettim yani. Hakikaten eminim kızcağız da uyku tulumuyla donmuştur. Çünkü benim eski uyku tulumumu hatırlıyorum ben. Ondan da kötüydü. Böyle kumaşına baktım, biraz rezil bir uyku tulumuydu. O yüzden kalitesiz malzeme elbette ki bütçeyle alakalı bir şey ama almamaya çalışın. Yoksa hiçbir faydasını görmezsiniz. Rezil olursunuz. Keyif alamazsınız. Yani kızcağız 3 gün yürüyecektik. Gayet de heyecanlıydı 3 gün yürüyeceğim diye ama bütün tadı, keyfi bilmem nesi kaçtı. Ben de zorlamak istemedim. Döndü kasabaya. Umarım yolu bulabilir. Bulurum dedi, sorun yok dedi. Gerçi patika bayağı açık yani. Hani kolay bir patika. Bulurum dedi. Umarım sıkıntı yaşamaz. Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi çantayı sırtlanıyoruz ve yürüyüşümüze 2. günden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gece yiyecekleri ağaca astım. Çantada yiyecek bırakmadım. Fare mare gelir bir şey olur diye. Gelen neden olmadı. Çöpümü de oraya asmıştım. Yiyecekleri de aldım. Çöpümü de aldım. Çöpümüzü doğada bırakmıyoruz değil mi? Doğamızı pisletmiyoruz. Yerlere çöp atmıyoruz. Özellikle öyle sigarayı içip böyle ağaçların yanına fırlatmıyoruz. Biz öyle insanlar değiliz değil mi? Dur bakayım saat kaç. Tam olarak bakayım da saat kaçta yola çıkıyoruz. 8'i 10 geçiyor şu an. Dün ziyaret etmiştik arkadaki gölü. Manzarayı izlemiştik ama bayağı bir bulut çökmüş. Umarım Fitzroy'u görmeye gittiğimiz gün bulut olmaz. Çünkü çok üzülürüm ya. Bayağı üzülürüm yani. Yürüyüş yolunun üstüne göle kaç kilometre olduğunu ve kaçıncı kilometrede olduğumuzu gösteren böyle bilgilendirici bir levha koymuşlar. Şu an mesela biz 7. kilometredeyiz. Göle 2 kilometre kalmış. Ama tabii biz tersten yürüdüğümüz için bizi ilgilendirmiyor o tabela. Ama rotada olduğumuzu gösteriyor. Zaten rota bir tane. Yani burada kaybolmak imkansız. Gayet kolay bir rota. Diğer kamp yerine kadar 10 kilometre yürüyeceğiz. Zaten başladık yürüyüşümüze. Bir kısmını yürüdüm. Yani ufak bir kısmını yürüdüm tabii ki daha. 1 kilometre anca olmuştur. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Sadece tek bir yerde böyle dik bir bayır çıkacağım gözüküyordu haritada. Ondan sonra yine düzlüğe bağlanacağız. Çok zor olmasa gerek. Şu nehir o kadar kötü ki. Yani kamptaki çocuklardan birkaçı buradaki nehirden su almış kullanalım diye, o öteki su kaynağını bulamamışlar dün. Leş gibi su. Bize sordular, dediler ki buradan mı siz kullandığınız suyu? Dedik yok canım, olur mu, ileride su kaynağı var. Götürdük gösterdik çocuklara. Bir tane dağcı abiyle tanıştık dün. İsviçreli, 15 sene önce gelip tırmanmış buradaki dağlara.
Dün manzara izlemeye gittiğimiz dağlar var ya. Dedim abi helal olsun valla. Yani çok istiyorum ben tırmanış öğrenmeyi. Yani bütün seviyelerdeki dağcılık eğitimlerini almak istiyorum. Sanırım en son seviyesi bu buzul tırmanışı filan. Dedim hepsini öğrenmek istiyorum. Dedi Türkiye nerelisin dedi. Dedim Türkiye. Dedim dedi döndüğünde dedi mutlaka başla. Çok keyif alırsın dedi eğer seviyorsan. Dedim inşallah bakalım. Olimpos'u biliyor mesela, orada kaya tırmanış eğitimi verildiğini biliyor. Sanırım gelmişti Türkiye'ye. İşte 15 sene önce gelip tırmanmış adam, 15 sene sonra bir daha gelip tırmanacak buraya. Bekliyor şimdi, hava durumunun düzelmesini bekliyor. Çok rüzgar var çünkü. Bisikletle dolaşmış Arjantin'de 3 sene. Arjantin, Şili, Bolivya. 3 sene bisikletle dolaşmış burada. Oradan da bir gaz verdi bana. Dedi ki bak en iyi seyahat yolu bisiklet. Ben söyledim dedim çok meraklıyım bisiklete. Yani bisiklet alıp gezmek istiyorum öyle. Kesinlikle dene dedi. Yani gaza getirdi beni İsviçreli abimiz. Bakalım umarım bir gün. Fırtınadan düşen ağaçlar devrilmiş, baksana çatırdayıp çatırdayıp devrilmiş. Yol ayrımına geldik şimdi. Dün buradan ilerlemiştik. Laguna Torre'yi ziyaret etmiştik. Kamp yerimiz de oradaydı. Şimdi ben aynı yoldan geri döndüm. Yol ayrımına geldim. Point Chenot'ta yazıyor ya. Oraya doğru gideceğim. Yeni kamp yerimiz orası. 7,3 kilometre gösteriyor harita. Bakalım kaç saatte yürüyeceğiz. Çok güzel bir görüntü şu an karşımdaki. Arkada karlı bir dağ var. Çalı ve kupkuru ağaçlar. Yani baksanıza. Hiç çiçek yok, meyve yok, bir şey yok. Böyle gıpgri, kül renginde kupkuru bir ağaç ve üzerinde böyle çalı. Yanında, dibinde, üzerinde. Gayet güzel bir görüntü. Buna benzer bir şeyi Kolombiya'da da çok görüyordum. Bir böceğin yuvası gibi duruyor ama tam olarak hangi böceğin yuvası bilmiyorum. Çok kişiye sordum. Çok fazla insana sordum ama kimse bilmiyor. Ve internette nasıl aratacağımı da bilmiyorum. O yüzden hala bir muamma bu. Karınca yuvası desem, karınca ağaca niye yuva yapsın? Başka bir hayvan desem, hangi hayvan? Lan şu ileride bir kütük var, maymuna benziyor. Oturan maymuna benziyor buradan. Öyle kıllı maymuna benziyor valla. Hareket etse korkarım ha. Şu devrilen ağacı benzettim maymuna. Tabii şu uç kısmı gözüküyordu sadece. Öyle bir açıdan gözüküyordu ki hakikaten böyle kıllı şempanzeler olur ya, hareketsiz duruyor zannettim. Bazen böyle insan bir şey görür, onu bir cisme, bir varlığa, farklı bir şeye benzetir ya. Güzel yanı var. Yaratıcılığını geliştiriyor insanın ama boş bulunduğun anda aklını alıyor, korkutuyor. İyisin, bir şey yok, kalk. Kalk. Bırakalım. Dağın diğer tarafına geçince rüzgarı hissetmeye başladık. Arka tarafta pek esmiyordu. Montu çıkarmıştım hatta sıcak yaptı diye ama bu taraf rüzgarlı. Kamera bile düştü. Hadi bakalım. Devam edelim montumuzu giydiğimize göre. Tripod yok ya, kamera hep yamuk duruyor koyduğum yerde. İstediğim gibi bir tripod bulamadım ya. Bakıyorum tripod. Bir bakalım da bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Tripod bakıyorum almak için. Böyle devasa tripodlar. Benim eski tripod ne güzel ufaktı. Ayaklarını açıyordum. Kamerayı sabit koyuyordum her yere.
eleman niye koşuyor ya? Hola. İlginç. Laguna Iha isminde bir göle geldim şimdi. Onun yanından geçiyorum. İleride de Laguna Madre var. Yani anne gölü, kız çocuğu gölü. Iha kız çocuğu demek İspanyolca'da. Karşımızda da karlı dağlar var. Iho erkek çocuklarına deniyor. Iha kız çocuklarına deniyor. Güzel bir görmüş. Şu an ben kuzeye doğru, hatta biraz daha kuzey-batıya kayan bir yöne doğru yürüyorum. O taraftan esen rüzgara ne ad veriliyor biliyor musunuz? Hadi bu videonun sorusu bu olsun. Bilenler yazsın yoruma. Laguna Iha orada. Arada ufak bir böyle bir bağlantı var. Laguna Madre'ye bağlanıyor. Bu da Laguna Madre, yani anne gölü. Bu biraz daha büyük. Bizde olsa öyle anne gölü kız gölü demezlerdi. Analı kızlı göller derlerdi. Daha yaratıcı bence. Oh. Şu bulut yumağının arkasında kalan Fitzroy zirvesi. Meşhur Fitzroy. El Chaltene gelirken kendisini çok net bir şekilde görmüştük. Hava o zaman bayağı açıktı. O yüzden Fitzroy'u çok rahat görmüştük. Hatta onu izleye gelmiştik. Bütün bu dağlar, bütün bu zirveler çok net gözüküyordu. Ama bugün sisli puslu. Yine yol ayrımına geldim. El Chaltene giden yol. Bir de Laguna Capri diye bir yere gidiyormuş. Başka bir göle. Burası bizim kamp alanımıza gidiyor. Biz böyle devam edeceğiz. Burası da geldiğimiz yol. Böyle sularda yılan muhakkak yaşıyordur diye düşünüyorum da. Anakondalar var ya, devasa olanlar. Onlar yaşıyor mudur acaba? Hiç izleyemezdim yılan belgesellerini ya. Çok korkardım. Belli bir yere kadar böyle aniden saldırıyorlar ya. Bayağı ürkütücü geliyor hala öyle. Bakamıyorum yılan videolarına. Bak kimler var burada, bak. Anam tiplere bak lan. Ne kadar sevimliler ya. Kamp yerine ulaştım dostlar. Hızlıdan kendime bir yer buldum. Çadırımı kurdum. Yemeğimi de çıkardım. Sabah kahvaltısı yapmamıştım. Şu an saat 11'i çeyrek geçiyor. Öğle yemeğiyle sabah kahvaltısı gibi olacak bu. Ton balığı yiyeceğim. Ekmek, bir de baharatlarım var. Çadırım burada. Gayet güzel bir yerde. Karşıda da diğer çadırlar var. Birazcık kalabalık burası da. Şu arka tarafta bir tane tuvalet var. Bir de şu tarafta bir tane tuvalet var. Saat kaçta geldim buraya? 11'e 9 vardı. Aynen 10.51'de geldim. 8'i 10 geçe yola çıkmıştım. 2 saat 41 dakikada ulaşmışız. 10 kilometrelik yürüyüş. Burada da bir önceki kamp yerinde olan tabela var. Aynı kurallar yazıyor. Burada ekstra bir şey daha yazıyordu gerçi. Birazcık geride kaldı o. Ağaçların altına kamp kurmayın çünkü gece fırtına çıkabilir. Fırtına çıktığında da ağaçlar devrilebilir. Kendinizi riske atmayın gibisinden bir şey yazıyordu. Ağaçsız alan yok. İleride var ağaçsız alan, oraya da kamp kurmak yasak. Yani burada ağaç düştüğü an zaten geçmiş olsun yani. Tamamen piyango. Hangi ağaç düşecek? Kimin üstüne düşecek? Çöpümü buraya astım hemen.
hayvan gelirse diye, ama çok da yüksek değil aslında ya. Yüksek bir yer bulamadım. Şimdilik buraya astım da etrafa bakacağım. Çünkü yiyeceğimi de asmam lazım. Burası fareli yer. Yani duyumlar o şekilde. O yüzden fareye yem etmemem lazım eşyalarımı, çadırımı. Şu ton balığı bayağı lezzetliymiş ha. Öyle küçük parçalar değil, bayağı löp et. La Anonima diye bir marketten aldım. Onların kendi ton balığıymış. Düşüyordu kız. Düşüyordu kız. Bol bol kekiğimizi dökelim. Biraz daha dökelim. Pul biber aldım. Çok acı değil. Hafiften bir tat veriyor sadece. Güzel. Yerken yormayan bir pul biber. Kamp alanı şurada kaldı. Yürümeye başladım. Susya isminde bir göle gitmeye çalışacağım şimdi. 3.6 kilometre gösteriyor. Kamp alanının 100 metre ilerisinde hemen böyle temiz su, içme suyu alanımız var. Güzel. Temiz su yakın. Böyle taşlık bir alana girdim şimdi. Üst üste dizilen taşları takip ediyorum. Rotayı belli etmek için koymuşlar o taşları. Birazcık hızlı yürüyordum. Öndeki iki kişiyi gördüm. Baktım onlar da taşları takip ediyor. Arkalarından yürüyorum. İyi akıl etmişler yalnız ha. Hiç işaret bir şey yok çünkü. O yüzden böyle üst üste taşlar koyarak rotayı belli etmişler. Yine bir yerlere tırmanmaya başladık. I think here, but I will check that side. Çocuklar yolu bulamadı. Baktım bir tane kaya var. Dedim bir üzerine çıkayım bakayım. Belki yol bu taraftadır. Çünkü harita öyle gösteriyor. Ama nehir var. Dedim kesin kayanın bir yerinden tırmanmak gerekiyor, o yüzden hemen tırmanışa geçtim. Burası kesin. Hoppa. Hoppa. Burası. Aynen. Doğru yere geldik. Çocuklara söyleyeyim. Şunu nereye koysam düşmez. Şuraya koyalım. Bakalım gelmek isteyecekler mi? Biz Spiderman gibi her yere tırmanıyoruz da. Here. Şu bir yerde bekleyeyim de çocuklara yolu tarif edeyim. Çünkü bazı şeyler, böyle taşlar, mesela bu çok kaygan değil ama bazıları kayabiliyor.
Hoppa. Şuraya da indim mi çocuklar beni rahat görür herhalde. O lan tamamdır. You can keep my hand if you want. Okay. Hoppa. You're welcome. Be careful. Here. Lan gitti. Neyse. Biz de yolu belli eden bir taş grubu bırakalım. Şuradan şöyle yay çizerek geldim. Şimdi göle doğru devam ediyorum. Çok az kaldı. Şuranın arkası göl olsa gerek. Vay. Göl aşağıda. Ama bizim buradan gidiyor olmamız lazım. Aynen, patika orada. Ben niye buraya çıktım ki? Hadi buyurun. Şuradan geri döneceğiz. Çok iyi be. Göle ulaştık. Ne zahmetli olmuş ya. Kayaların arasında tırman. Saçma sapan bir yolmuş harbiden ha. Sukia Gölü'ne geldik. Susya Gölü de olabilir. Sukia Gölü de olabilir. Zorlasak Suzuki bile olur aslında. Çok garip bir adı var. Şu karşıdaki buzuldan eriyen karlar böyle su alıyor, aşağı akıyor. Karşıda ufak böyle bir şelale oluşmuş, görüyorsunuz. Şu karşıda. Oradan bu gölü besliyor. Bu gölde nehir olup akıyor, aşağı gidiyor. Yani şu buzuldan eriyen karlar nehre dönüşüyor. Vay be. Daha demin şu tepeye doğru yürüyordum galiba. Orada birazcık düzgün yol olsaydı çok daha güzel görecektik ha. Çıkarız şimdi yukarı. Deneriz yani bir yerden. Güzel bir göle geldik yalnız. Renge bakar mısınız? Burada ne yüzülür ha. Yani böyle sıcak tutacak bir ekipman olacak, böyle gölden çıktıktan sonra, ne bileyim, soba moba olacak ya da kalın kıyafetler olacak, havlu mavlu olacak. Gireceksin göle, böyle bir 5 dakika yüzeceksin. Sonra geri çıkacaksın, hemen ısınacaksın. Acayip canım çekti yalnız ha. Su var ya, çivi, böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Uf. Çivi gibi, kaslarım nasıl rahatladı var ya. Of. Buzullardan geliyor ya, boru mu? Dondu la, ayaklarım dondu.
Karşıya 2 tane eleman geldi. Biri çırılçıplak soyundu. Suya atladı ya. La dedim o ne yapıyor öyle? Çırılçıplak soyundu, suya atladı. Atladı suya, baba baba. Oturuyor çıplak çıplak bak. Vay arkadaş, deli lan. Ben ayağımı şurada 10 saniye suda tuttum. Gerçi rahatladım bayağı ama buz gibi yani. Bir de nasıl böyle çırılçıplak soyunabiliyorsun abi, biz burada oturuyoruz ya. Bir çevirdim kafayı, herif çıplak. La dedim o ne? Hakikaten çok güzel görmüş ha. Bir de çok fazla kimse yok ya. Bu 2 arkadaş var beraber geldiğimiz. Bir de şu karşı tarafta 2 kişi var. 5 kişiyiz yani burada. 5 kişi. Kalabalık olmayınca keyfi daha bir güzel oluyor. Çünkü daha sessiz, sakin. Kafa dinliyorsun yani. Suyun sesini dinliyorsun. Ayaklarını suya sokuyorsun. Rahat, mis, oh. Terapi gibi. Vallahi terapi. Biraz daha yükseldim. Buradan hakikaten çok daha iyi bir açı var. Yani şu taşlar biraz görüntüyü bozar diye düşünmüştüm, kayalar, ama çok daha güzel görünüyor buradan. Vallahi sevdim bu gölü. Bir önceki göle nazaran bu çok daha iyi. Çok çok daha güzel bir görüntüsü var. Bir kere rengi güzel. Bakar mısınız şunun rengine ya? Çadıra döndüm şimdi. Hemen yemek yapmaya koyuldum. Çünkü karnım çok aç. Niye bilmiyorum ama acayip acıktım. Hızlı acıktım bugün. Gerçi hızlı acıktım diyorum da ben saat kaçtaydım ya? 11'de falan yedim herhalde. Yani 12'ye geliyordu desek. Saat şu an 5'i geçiyor. Normal ya. O kadar efor sarf ettik. Normal. Dışarıda çok fazla rüzgar var. Sürekli bir toz kalkıyor. O yüzden çok güvenemedim, şimdi dedim yemeğin içine girmesin, zehir olmasın yemeğimiz. O yüzden çadırın içine geçtim. Çadırın içinde yapıyorum. Bu arada acayip bir zor ve tehlikeli yoldan yürümüşüz ya. Dönerken daha net anladım. Hakikaten tehlikeliymiş.
Böyle giderken insan gölü göreceğim heyecanına çok fazla düşünemiyor da dönerken böyle birazcık bakındım yola hakikaten. İyi gittik yani. İyi gittik. Uzun zamandır kendime tahta kaşık arıyordum. Çünkü metal çiziyor bunları. Santiago'da bulmuştum bu tahta kaşığı. Teyzenin biri satıyordu sokakta. Şans eseri gördüm yani. Bu da Barbara'nın hediyesi. Böyle ufak bir kesme tahtası arıyordum. Çünkü sürekli kapakta kesiyordum tencerenin kapağında. Hep çiziyordu. Böyle bir gün markete gittik beraber. Barbara'yı hatırlıyorsunuz Şili videolarını izlediyseniz. Böyle tahtalara bakıyordum ben, böyle plastiklere bakıyordum daha doğrusu. Böyle ufağına falan bakıyordum. Şey dedi, bende bir tane var dedi. Kullanmıyorum, sana hediye edeyim dedi. Sağ olsun, onun hediyesi. Ondan bir hatıra. Dışarıda fırtınalar kopuyor, fırtınalar kopuyor. Şimdi bir tereyağı olacaktı buna var ya. Üf. Ne olurdu be. Bir de domatesimiz olsaydı çok güzel olurdu. Dün domatesli biberli efsane olmuştu. Ama bugün pizza sosu koyacağız. Domates sosu arıyordum. Baktım yok. Ben de böyle pizza sosu aldım dedim. Bari makarna yiyeceğiz ama pizza tadı gelsin. Yapacak bir şey yok. Ama şu peynir var ya. Şu peyniri iyi ki almışım. Fena bir tadı var ve acayip güzel gitti makarnayla. Çok sevdim. Ben zaten severim peynirli. Türkiye'de yaptığımda da kaşar falan koyuyordum üstüne. Burada da böyle direkt böyle rendelenmiş hali var. Toz hali daha doğrusu. Oh, İtalya koktu, İtalya. İtalya koktu be. Roma sokakları. Döktürdüm, yine döktürdüm. Vallahi güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Rüzgar birazcık azaldı gibi. Kamera durmuyor ki ya. Birazcık azaldı gibi rüzgar, o yüzden kendimi dışarı attım ama. Şaheser şu peynir ya. Vallahi 10 numara oldu peynir şey. Bir şey itiraf edeceğim. Kamp yemeğini özlemişim ha. Yani en son Cotopaxi'de kamp attım. Kanyonda. Peru'dayken. Üzerinden ne kadar zaman geçti? Hatırlamıyorum hiç. İşte sonra soygun bilmem ne bir şeyler derken fırsat olmadı yani bir türlü. Çok fena sallanıyor bazı ağaçlar var ya. Gece umarım üstümüze devrilmez biri. Vallahi piyango burası. Tamamen sürpriz. Bir de utanmadan şey koymuşlar. Ağaçların altına çadır kurmayın, devrilebilir diye. İleride boş alan var, oraya çadır kuramazsınız diye ayrı bir levha koymuşlar. Dalga geçiyorlar bize. Patagonya valisi bizde eğleniyor. Yalnız şaka maka. Patagonya hakikaten beklediğim kadar güzelmiş. Çok beğendim yani şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla hakikaten insanların dilinden düşürmemesini anlıyorum.
Ben birazcık çemberi büyüttüm. Şimdi farelere karşı önlem almaya çalışıyorum. Yiyecekleri dışarıda bırakacağım ama çember de yaptım çadırın etrafına. Yürüyüşe gitmeden önce böyle biraz daha genişleteyim dedim çemberi. Bir iki böyle odun topladım, taş topladım, getirdim, dizdim. Sonra bir baktım bir tane teyze geldi. Şöyle benim çadıra bakıyor, çembere falan bakıyor, kocasına gösterdi. Sonra geldi buraya oturdu, kütüğün üstüne oturdu. Fotoğraf çekti kocası. Gitti ağacın arkasında böyle bir poz verdi. Fotoğraf çekti. Benim çadırla fotoğraf çekildi. Sevdi herhalde teyze. Çemberin içerisinde çadır. Güney yarımkürede olmanın avantajı mı desem, dezavantajı mı desem bilmiyorum. Saat 9'a geliyor, hala aydınlık. Ama benim uyumam lazım. Tabii şimdi uyumayacağım da uyku tulumunun içine girdim çünkü dışarısı buz gibi. Donuyorum. Çok soğuk. Ben gece düşünemiyorum ne kadar soğuk olacağını. Buz gibi vallahi. Birazcık müzik dinlerim. Bir iki not almam gerekiyor telefona böyle. Birkaç bir şey yazıyorum arada, not alıyorum. Daha sonrasında yatarım ya uykum gelince. Tuvalete falan da gittim. Şu an gayet iyiyim yani. Uyku tulumunun içinden çıkmak istemiyorum. Sadece uyuyup uyanmak istiyorum. Gece tuvalete kalkmak istemiyorum. Eminim dışarısı buz gibi olacaktır gecede. Çay içerken çadırları sayayım dedim. Kalabalık geldi gözüme. 25 tane çadır saydım. Sonra dedim ki bir de bir iki tanesini de gözden kaçırmışımdır kesin. Arkada kalanlar filan. Olsun hadi dedim 26, 27, 28. Üstüne 2-3 kişi daha geldi. Yani 2-3 çadır daha geldi. Hiç yoksa 30 çadır varız. Yani şurada 60-70 kişi var yani. 60-70 kişi var şu an. Herkes anladığım kadarıyla, konuşmaları duyuyorum çünkü, gece gidecekler şeye, manzarayı izlemeye. Yolumuz kalabalık olacak yani. Oy oy. Vallahi güzel, bulaşığımı da yıkadım, çayımı da içtim, yemeğimi de yedim. Mis gibiyim şu an. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bir sonraki videoda maceramız devam edecek. Uyanabilirsem, bir aksilik olmazsa yola koyulacağım ve güzel bir manzara izlemeye gideceğiz. Ve umarım göl de güzeldir. Yani hem manzaramız hem göl güzeldir. Güzel bir gün doğumu izleriz. Fitzroy'u da görürüz yani. Artık gözüksün bize ya. Hep sisli, hep puslu. Ayıp ediyor ya. Vallahi ayıp ediyor. Adios amigos diyorum. Ciao. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, abone olursanız da çok sevinirim bu arada. Nasılım ama?